Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle amigurumi ördek anahtarlık yapacağız beraber. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Sormak istediklerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Seve seve yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Başlayalım beraber. Sarı renkli başlıyoruz. Öncelikli olarak sihirli halka yapıyorum. Şöyle sihirli halkamı oluşturuyorum. Önce sabitliyorum. İçerisine 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Halkamı kapatıyorum. Bu şekilde. İlk yaptığım sık iğnemin tepesine batarak ipimi alıyorum. İlmeği kaydırdım. Bir zincir çekerek üst sıraya çıkıyoruz. Hemen dip kısmından başlıyorum arkadaşlar. İkinci sıramda. Aynı yere 2 defa battım. Çift yaptım. Yanındakine geçiyorum. Buraya da çift batıyorum. 6 tane sık iğnemiz vardı. 12'yi çıkarıyoruz. Arka kısımdaki ipimi de ilerletiyorum bu şekilde. Her birine çift batarak sıramı tamamlıyorum. Son çiftim. İlk yapmış olduğum sık iğnemin tepesine batarak ilmek kaydırdım ve bir zincir çektim. 12 tane sık iğnemiz oldu. 3. sıramızdayız. Hemen dip kısmından başlıyorum yine. Buraya bir tane tek yapıyoruz. Yanındakine çift batıyorum. Yani bu sıramızda bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım. Sıra sonunda toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. Sıramı tamamladım. İlmek kaydırıp bir zincir çektim. Bir üst sıraya geçiyoruz. Hemen dip kısmından tekrar örüyorum. Bir tane tek, yanına bir tek daha yaptım. 3. sık iğneme çift yapıyorum. Yani bu sıramızda 2 tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Sıra sonunda toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Yapıp gelelim. Sıramı tamamladım. İlmek kaydırdım, bir zincir çektim. Bir sonraki sıramızdayız. Bu sıramızda 3 tek, bir çift olarak sıramızı örüyoruz. 3 tane tek yaptım. Dördüncüye çift yapıyorum. Sıra sonunda toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak. Sıramız bitti. Son arttırma sıramızdayız. Burada 4 tane tek örüyoruz. 2, 3, 4 tane tek örüyoruz. Beşinciye çift yapıyoruz. Bu sıramızda bittiğinde toplamda 36 tane sık iğnemiz olacak. Sıramızı tamamladık. Artırmalarımız bitti. Şimdi bundan sonra düz öreceğiz arkadaşlar. 36 tane sık iğnemiz var. Her birine tek batarak örüyoruz. Artırma yok. Düz bir şekilde yüzünü oluşturacağımız kısmı yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Tek tek batarak 7 sıra toplamda öreceğiz. Bir önceki videomda arkadaşlar ayıcık olarak yapmıştık. Ayıcık videosunu çekmiştim. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek videoma bakabilirsiniz. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu sıramızı toplamda 7 sıra örelim. Daha sonra eksiltmelere geçeceğiz. Onları göstereceğim. Evet arkadaşlar, 7 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Son hali böyle oldu. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. 4 tane tek öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. Hemen dip kısmından başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane tek ördüm. Şöyle yakından göstereyim. Eksiltmelerimizi bakın şurada, son battığımız yer şuradaki sık iğnemizin sadece ön kısmını alıyorum. Arka kısmına bırakıyorum. Yanındakinin de sadece ön kısmını alıyorum. Arka kısmını bırakıyorum. Bakın şurada bir de arka tarafında var 2. Sadece şu ön kısmını alıyoruz. Tığımızı şu aradan geçiriyoruz. Sadece ikisini alıyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Azalttım. Bir tekrar göstereyim. 2, 3, 4. 4 tane tek ördüm. Sadece
Şu ön kısmını alıyorum. Yanındakinin de ön kısmını alıyorum. İkisinden bir çıkıyorum ve eksiltiyorum. Bu sıramızı 4 tek bir eksilt olarak tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi gözlerimize takacağız arkadaşlar. Şöyle kilit göz kullanacağım. Bu şekilde. Hangi aralığa takacağımızı göstereyim arkadaşlar. Şöyle üst kısımdan sayıyoruz. Birinci boşluğumuz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. boşluğa takacağız. Şöyle herhangi bir yer belirledim. Şöyle tığımla biraz genişletiyorum. Buraya gözümü takıyorum. Bu şekilde. Şu şekilde hesap edeceğiz arkadaşlar şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Şu beşinciye diğer gözümü de yerleştiriyorum. Şöyle arasındaki mesafeye bakıyoruz. Gözleri taktıktan sonra arkadaşlar 1, 2, 3. Şöyle şu aralıklarda gözlerimi yerleştirdim. Arka kısımlarını da takalım. İçerisine de biraz elyaf dolduralım ve devam edelim arkadaşlar. İçerisine birazcık da elyaf doldurdum. Örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Eksiltme yaptıkça içerisine elyaf doldurmaya devam edelim. 3 tane tek örüyoruz. 1, 2, 3, bir tane eksiltme yapıyoruz. Yine sadece ön kısımlarından alarak bir tane eksilttim. Bu sıramızı da 3 tek bir eksilt olarak tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bu sıramızda da 2 tane tek öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp gelelim. Sıramı tamamladım. Son eksiltmemiz kafa kısmında bir tek yapıyoruz. Bir tane de eksiltme yapıyoruz bu sıramızda. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İpimizi koparmayalım arkadaşlar. Gövdeyi birleşik öreceğiz. Devam edeceğiz. Sıramı tamamladım. 12 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar. Gövdeye devam edeceğiz. 2 sıra boyunca 12 olan sık iğnelerimizin her birine tek batacağız. Birer defa batarak sıra sonuna kadar devam edelim. 2 sıra, toplamda 2 sıra öreceğiz düz bir şekilde. Boyun kısmını oluşturmuş olacağız. Daha sonra gövdeye ilerleyeceğiz arkadaşlar. 2 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi boyun kısmı oluşmuş oldu arkadaşlar. Ördükçe içerisine elyaf dolduralım lütfen. Şimdi artırmaya devam ediyoruz. 12 olan sık iğnemizi 18'e çıkaracağız. Bir tane tek öreceğiz. Bir tane çift yapacağız. Bu sıramızda bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım gelelim. Sıramı tamamladım. Bu sıramızda artırma yapmıyoruz. 18 sık iğnemizin her birine tek batarak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Bu sıramızda 2 tek bir çift yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu sıramızı tamamladıktan sonra bir sırada düz bir şekilde öreceğiz yine. Tamamlayıp gelelim. Evet, 2 tek bir çift ördüm. Bir sırada düz ördüm daha sonra arkadaşlar. Toplamda 24 tane sık iğnemiz var. Şimdi bu sıramızda 3 tek bir çift yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak. Sıramı tamamladım. Şimdi son arttırmamız 4 tane tek öreceğiz. Bir tane çift yapacağız bu sıramızda da. Sıra sonunda toplamda 36 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Örüp gelelim. Evet, son artırmamı da yaptım. Toplamda 36 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde görüntüsü. Şimdi düz kısmı öreceğiz arkadaşlar. Toplam 4 sıra öreceğiz düz kısmı. Her birine tek batarak 4 sıra boyunca 36 olan sık iğnemizi örelim arkadaşlar. Bu şekilde her birine tek batıyoruz. Arttırma yok. 4 sıra düz örüp gelelim. Evet arkadaşlar, 4 sıra boyunca düz bir şekilde ördük. Eksiltmelere geçiyoruz. 4 tane tek öreceğiz. 1, 2, 3, 4 tane tek ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yine ön kısımlarından alıyorum ve eksiltiyorum. Bu sıramızı 4 tek bir eksilt olarak tamamlayalım.
Sıramı tamamladım. İçerisine elyaf doldurdum arkadaşlar. Eksiltmeye geçtiğim için elyaf doldurmaya başladım. Şu boyun kısmını iyi dolduralım arkadaşlar. Biraz sık olması lazım. Devam ediyorum eksiltmelerime. Bu sırada da 3 tane tek öreceğiz. Bir tane eksiltme yapacağız. 1, 2, 3 tane tek ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Bu sıramızı da 3 tek bir eksilt olarak tamamlayalım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Bu sıramızda da 2 tek bir eksiltme yapacağız. Sıramızı 2 tek bir eksilt olarak tamamlayacağız. Bir sonraki sıramızda da 1 tek bir eksiltme olarak yapacağız. Sıramızı tamamlayacağız. En sonunda da hepsini eksilteceğiz arkadaşlar ve bitirmiş olacağız. Tamamlayalım ve gelelim. Evet, 2 tek ve 1 tek eksiltmemi yaptım. Hep eksiltme olan kısmı göstereceğim arkadaşlar. Bu kısımda eksiltme ile başlıyoruz. Şöyle direkt eksiltme yaparak başlıyorum. Sıra sonuna kadar da eksilterek devam ediyorum. Eksiltme ile kapatalım arkadaşlar. Biraz şöyle uzunca ip keselim. İğne ile toparlayacağız. Evet, sıra sonuna kadar kapatma işlemini, eksiltme işlemlerini yaptık arkadaşlar. İçerisine elyaf dolduralım. Şöyle şimdi ipimi biraz kestikten sonra iğne ile toparlıyoruz. Şöyle dış kısımlardan batarak bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum tekrar. Bunu da bu şekilde iğnemin üzerinden geçiriyorum. Buraya bir tane düğüm atmış oluyorum. Orta kısımdan iğnemi herhangi bir yerden çıkarıyorum. Ve işlemimiz bitiyor. Şöyle fazlalık ipimi de kesiyorum. Evet, gövde kısmı bu şekilde oluştu. Kafa ve gövde kısmımız bitmiştir. Şimdi kol ve ayak kısmını göstereceğim. Daha önceden birer tane hazırlamıştım. Sizlerle beraber de yapalım şimdi. Önce kol kısmıyla başlayacağım. Sihirli halkayla başlıyorum. Önce sabitliyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5, 6. Halkamı kapattım. İlk başta yapmış olduğum sık iğnemin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çektim ve bir sonraki sıraya geçtik. Bu sıramızda bir tek, bir çift yapacağız. Bir tane tek battım. İkinci çift yapıyorum. Bir tane tek, bir tane çift. Bir tane tek örüyorum. Bir tane çift. Bunu 3 defa tekrarladık arkadaşlar. En baştaki sık iğnemin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Artırma işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi düz öreceğiz. 7 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. 9 tane sık iğnemiz var. Her birine tek batarak 7 sıra boyunca örelim. 8. sırada uç kısımlarını birleştirmesini göstereceğim. 7 sıra örüp gelelim. Evet arkadaşlar, 7 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. İçerisine elyaf koymuyoruz. Kol kısmında 3 defa şöyle karşılıklı batıyorum. Sık iğneler yapıyoruz. 3 defa yapacağız bu işlemi. Yanındakine geçtim. Karşıdan çıkartıyorum. Şöyle 2. Bu da üçüncüsü. 3 defa yapıyoruz bunu. Dikim için biraz uzunca ip kestik. Kol kısmımız hazır. Ayak kısmını gösteriyorum. Sihirli halkayla başlıyoruz. Önce sabitledim. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Halkamı kapattım. İlk yaptığım sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Bu sıramızda her birine çift batacağız. Hemen dip kısmından başlıyorum. Şu ipimi de arka taraftan yürütüyorum. İkinci çiftim. Bu sıramızı çift batarak tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bir sonraki sıramızda bir tane tek, bir tane çift yapıyoruz.
Bu sırayı da bir tek bir çift olarak tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bu sıramızda da her birine tek batarak bir sıra boyunca düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Tek batarak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bir tek bir eksiltme yapacağız bu sıramızda. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane de eksiltme yapıyoruz. Bu sıramızı tamamladıktan sonra içerisine biraz elyaf dolduralım arkadaşlar. Sıramı tamamladım ve içerisine elyafımı koydum. Bu sıramızda da hep eksiltme yapacağız. Eksiltme ile başlıyoruz. Devam ediyoruz. İkinci, üçüncü eksiltmem. Dördüncü, beşinci ve son eksiltmemiz 6. En baştakine batıyorum. İlmek kaydırdık. Bir zincir çektik. Arkadaşlar burada 6 tane sık iğnemiz var. Bu 6 tane olan sık iğnemizi toplam 5 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Bu şekilde düz bir şekilde örelim. Dikim için biraz uzun ip bırakalım. Evet, tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle biraz da uzun ip bıraktım. Şimdi ağız kısmını göstereceğim. Turuncu renk ipimi alıyorum. Sihirli halka yapıyoruz. Şöyle önce sabitledim. Sihirli halkamızın içerisine 8 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane yaptık. Halkamızı kapatalım. En baştaki sık iğneme batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Çift yapacağız şimdi arkadaşlar. Bu birinci çiftim. Hemen dip kısmına. Şu ipimi de yürütüyorum yine. Bu ikinci çiftim. Bu üçüncü çiftim. Bu da son çiftim. 4 tane çift yaptık arkadaşlar. Devamını örmüyoruz. Biraz uzunca sabitlemek için ip kesiyorum. Bitirmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar burada bu ağız kısmında şöyle yapacağız. Şöyle katlıyoruz. Şu fazlalık ipimi keseyim. Şöyle katlıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle çift yaptığım kısım üst tarafa gelecek şekilde. Buraya sabitleyeceğim. Şöyle hemen gözün alt kısmına. Bakın şurası gözün bittiği yer. Onun altındaki sıraya denk getiriyorum şu üst kısmını. Bir altına da şu orta kısmını denk getiriyorum. Bu şekilde sabitleyeceğiz. Kolları da hemen şu boyun 2 sıra ördüğümüz düz yerden bu şekilde sabitleyeceğiz. Ayaklarımızı da şöyle alt kısımdan şu bitirdiğimiz noktadan arkadaşlar şu kapattığımız noktanın hizasında olacak ayaklarımız. Birini sağ tarafına, birini de sol tarafına bu şekilde sabitleyeceğiz ve bitireceğiz. Sabitleyelim parçalarımızı ve gelelim. Evet, son hali bu şekilde arkadaşlar. Birleştirdim ben. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İster arabanızda, ister anahtarlık olarak çantalarınıza takabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz çocuklarınıza oyuncak olarak da yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Zaten videoyu izlediğinizde yaptığınızda sizler de anlayacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.